Annem Antep patlıcanı ile Antep usulü patlıcan yemeği tarifi hazırlıyor. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Şöyle mutfağımızdan da kareler ekledim videoya. Umarım beğenirsiniz. Aysel Sultanım hazırlıyor. Ben seslendiriyorum. Öncelikle patlıcan, biber, soğan ve domatesleri güzelce yıkıyor. Gümüş gibi parlatıyor maşallah. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. İçerisine sevgisini de katarak hazırlıyor. Bir adet soğanı yemeklik küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra bir adet uzun ince yeşil biber doğruyor. Bu yeşil biber acıymış birazcık, pazardan aldık. Antep patlıcanı da gerçekten çok güzel. İçi çekirdeklenmeden hemen hazırlıyor annem. Kapya biberimiz var. Renk ve vitamin katacak. Gerçekten renk cümbüşü olacak. Çiçek bahçesi gibi olacak der annem. Kırmızı, yeşil, biber, soğan bir tabağa aldıktan sonra patlıcanları doğramaya geçecek. Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden doğrayarak kullanacağız. Yani sap kısımlarını da doğrayarak kullanacağız. Şöyle doğruyor annem. Hiçbir soyma işlemi yapmıyoruz. Bu patlıcan sap kısımlarıyla pişse bile çok lezzetli oluyor. Asla hani sertlik olmuyor. Lokum gibi pişiyor. Hatta çok lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Antep patlıcanı da diğer patlıcanlara nazaran daha küçük ve daha böyle yapısal olarak daha lezzetli oluyor. İmkanınız varsa yapabilirsiniz. Şöyle patlıcanlarımız bakın pamuk gibi maşallah. Kararmasın diye tuzlu suyun içerisine bırakıyor. Hemen bir tuzlu su hazırla kızım dedim. İçerisine bıraktı. Ben hazırladım koydum. Yani bütün yemeklerimizi Aysel Sultanım yapıyor. Ben de çekiyorum elimden geldiği kadarıyla. Umarım beğeniyorsunuzdur. Geçenlerde patlıcan yemeği tarifi paylaşmıştık. Bu Antep patlıcanından güzel bir dolma olur denmişti. Gerçekten de dolması çok güzel oluyor. Küçük, oyulup da yapılıyor. Yani kanalımızda o da mevcut. Bakabilirsiniz. Yakın bir tarihte Aysel Sultanım yine yapacaktır. Şöyle üzerlerinde bastırıyor ki tuzlu su her yerini görsün ve kararma yapmasın diye. Şöyle domateslerimiz var. Tam yaz domates çıkmadığı için dilerseniz domates sosu da kullanabilirsiniz. Biz bu hafta bu domatesten aldık. Güzelmiş. Aysel Sultanım o yüzden yemekte kullanacak. Annemin şu doğrama şekline bayılıyorum. Bazen soğanı da bu şekilde eski usul doğruyor elde. Ama zannedersem elini kesmiş. Çok üzüldüm gerçekten. Aysel Sultanıma Rabbim uzun ömürler versin inşallah. Allah'ım onu bana bağışlasın inşallah. Yani biliyorsunuzdur, tekrardan söyleyeyim, aramıza yeni katılan takipçilerimiz için Aysel Sultanım aslında benim teyzem. Benim annem rahmetli oldu. Beni Aysel Sultanım, Aysel annem büyüttü, okuttu. Gerçekten bunu da buradan söylemek isterim. Çünkü seslendiren ben olunca yani, ama yemekleri annem yapıyor. Konuşanın annem olduğunu düşünerekten bazen kötü yorumlar gelebiliyor. Ona söylemeyin. Bana söyleyin yani, kızınız şöyle şöyle konuşuyor gibisine. Ben de elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Yani öyle. Bazen şivemi beğenmiyor olabilirsiniz shortlarda. Artık daha az seslendirme yapmaya çalışıyorum. Yani böyle içimden geldiği gibi konuşmaya çalışıyorum. Aysel Sultan'ın tabaklarını da çok beğeniyorum gerçekten, düzenimizi. Ben böyle mutfak düzenlerini çok seviyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Kesinlikle gösteriş değil. Sadece videomuzun arasına sıkıcı olmaması adına şöyle tencerelerimizi, tabaklarımızı, videomuzun sonuna da balkonumuzdan kareler koydum. Şimdi Aysel Sultan'ın bütün sebzelerimizi doğradıktan sonra kavurma ve pişirme aşamasına geçecek. Gerçekten bu aşama patlıcan yemeği için çok önemli. Çünkü önemli püf noktaları var. Her yemeğin pişiriliş tarzı farklı. Çelik tencerenin yemeği güzel oluyor. Çelik tenceremize zeytinyağını döktü göz kararı. Üzerine
Soğanı ve biberleri döküp kavurmaya başladı. İyice bir pembeleşinceye kadar. Biliyorsunuz soğan ve biber sert bir sebze olduğu için kavrulması gerekiyor ama bazen Aysel Sultanım çiğden de koyabiliyor sebzeleri. O da çok lezzetli ve hafif oluyor ama bugün sebzelerimizi kavurarak pişirme işlemi yapacak. Şöyle etrafı misler gibi kokular sardı. Bu arada çocukların yaz tatili devam ediyor. Tatiliniz nasıl gidiyor? Yani izleyicilerimiz arasında varsa yazabilirler. Annesinden babasından izleyenler olabiliyor. Bütün çocuklara iyi tatiller diliyoruz. Umarım tatilleri güzel geçer. Aysel Sultan'ın yazları bana okul tatili olduğunda dua ezberletirdi. Ayetel Kürsi'yi okuturdu her gece uyumadan önce. Yemeğe başlarken Bismillah de kızım, hamd ederek kalk derdi. Yani bunları öğretti. Ağaç yaş geneliyle gerçekten çocuklarımıza inşallah yaz tatili boyunca dinimize önem verirler. Derslerine çalışırlar. Umarım Aysel Sultan'ın beni okuttu. Ben üniversiteden mezun olalı 4-5 hatta 6 yıl falan oluyor yani. 4 yıllık üniversite mezunuyum. Maliye mezunuyum. Yani Aysel Sultan'ım hep çocuklarını okutmaya çalıştı. Bazen soruyorsunuz Aysel Sultan'ın kaç çocuğu var diye. Yani benimle birlikte 3 çocuğu var. Benim 2 tane daha kuzenim var yani. 2 tane kuzenim var. Aysel Sultan'ın beni çocuklarından üstün tuttu. Bu arada yemeğimizi şöyle bir patlıcan ekledikten sonra kapağını kapattı annem. Hiç su eklemedi. Sizler de görüyorsunuz zaten. Karıştırıp şöyle bir kapağını kapattı. Piştikten sonra üzerine dövülmüş sarımsak ekliyor. Biz bu sarımsakları geçen yazdan koyduk buzluğa. Annem rondodan geçiriyor sarımsakları. Sonrasında poşete koyup üzerine düzlüyor ve şekil verip buzluğa atıyor. Böyle yemeklerin üzerine koyuyor. Buharıyla birlikte, yemeğin buharıyla birlikte eriyor sarımsak ve çok lezzet katıyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Patlıcan yemeğine de sarımsak çok yakışıyor. Güzel bir aroma veriyor. Bu arada yemeğimize hiç su katmadık. Su patlıcanı bozar. Yani lezzetini kaybeder. Sadece sebzelerin suyu ile pişti. Kendinize zaten gördünüz domates suyunu bıraktığı için gayet de sulandı. Kıvamlı, güzel bir yemek oldu. Allah bereket versin inşallah. Şöyle tabakta da sunumunu gösterelim. Annem Antep usulü patlıcan yemeği hazırladı. Antep patlıcanı ile bu patlıcanı kilosu 60 liradan aldık. Yani çok zor bulunuyor. Bulmuşken annem yemeğini yapıyor. Haftada 2-3 kez yapıyoruz biz patlıcan yemeği. Çok seviyoruz. Umarım tariflerimizi beğeniyorsunuzdur. Bu günlük de tarifimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Göz hakkınızı helal edin inşallah. Görüşürüz.